Merhaba, ben Özlem. Bugün sizlere daha önceden çizdiğimiz herhangi bir görseli silüet içerisine aktarmayı göstereceğim. Ben bilinçli olarak yatay bir çalışma seçtim. Çünkü onu dikeye nasıl alabileceğinizi de size göstermek istiyorum. Siz eğer hali hazırda zaten dikey bir görsel kullanacaksanız bu dikey çevirme işlemlerini atlayabilirsiniz. İlk önce bu örnek görseli siliyorum ve kanvasımı ilk çizdiğim pozisyonuna alıyorum. Bu işlemi yaparken en önemli şey katmanları hala burada tutmak. Bunları eğer birleştirmiş olsaydık daha sonra değiştirmek istediğimiz bir unsur olduğunda değiştiremeyecektik. Yine renk paletimizi de her zaman yanımızda bulunduruyoruz. Şimdilik renk paletini kapatıyorum ve bütün bu sekmeleri dikey pozisyona getirmek istiyorum. İlk önce kanvasımı alıyorum. İstediğim pozisyona getiriyorum ve daha sonrasında katmanları kaydırarak seçiyorum. Gördüğünüz gibi bütün katmanları seçtim. Oka tıklıyorum. 45 derece döndür diyerek istediğim şekilde döndürüyorum. Görseli kağıda sığdırdım ve tamam diyorum. Oka tekrar tıkladığımda tamam demiş olacağım. Pinterest'ten indirdiğim herhangi bir silüeti alıyorum ve buraya kopyasını çiziyorum. Bunu nasıl yaptım? Buraya bir fotoğraf ekledim. Üzerinde yeni bir sekme açtım. Kalemlerden çizim kalemini seçtim ve bunu bu şekilde üzerinden geçerek buraya kopyaladım. Eğer siz isterseniz sadece dış çizgileri de tutabilirsiniz. Benim için sorun yok. Burada gördüğünüz gibi silüet resimden dışarıya taşıyor. Resmi yukarı taşıdığımda da hala bir boşluk var. Hemen düzeltmek istiyorum. Silüeti kapatıyorum. Arka plan sekmesine geliyorum. Arka planı boyadığım rengi seçiyorum renk paletinden. Fırçalardan ıslak su ve pigment fırçasıyla boyamıştım. Tekrar eksik kalan yerleri tamamlıyorum. Buradaki bu lekelenmeleri düzeltmek için fırçalara geliyorum. Şeffaf yumuşak dağıtıcıyı seçiyorum ve bu lekeleri dağıtıyorum. Şimdi tekrar gelip silüetin boyunu kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi kafadan da alt kısımdan da herhangi bir beyazlık görünmüyor. Fakat uçak silüetten dışarı taşmış şekilde görünüyor ve güneş de silüetin dışında. Ben bu sorunun olabileceğini bildiğim için her şeyi sekmeler halinde tutmuştum. Hemen silüetin olduğu görsele geliyorum. N'ye tıklıyorum. Opaklığı azaltıyorum. Ve güneşin konumunu değiştireceğim. Güneşin katmanına geldim. Oka tıkladım. Güneşi istediğim konuma getirdim. Daha sonra aynı şeyi uçak için de uyguluyorum. Her şeyin silüetin içerisinde olduğuna emin olduktan sonra renk paletimi kapatıyorum. Çünkü artık buna ihtiyacım yok. Silüet sekmesine geliyorum. Opaklığını maksimuma çıkarıyorum. Daha sonra şu aşağıda kalan bütün katmanları birleştiriyorum. Artık her şey tek bir katmanda ve silüet ayrıca her şeyin üzerindeki bir katmanda. Silüet katmanına tıklıyorum. Seçim aracına S'ye tıklıyorum ve buradan otomatiği seçiyorum. Otomatik olarak bu tarafa doğru kaydıracağım ve silüetin dışarısında kalan her şeyi seçecek. Her şeyin çizili olduğu katmana geliyorum. Buradaki alana tıklıyorum ve kaldır diyorum. Gördüğünüz gibi silüetin dışarısında kalan her şeyi sildi. Silüeti kapattığımda da bu katmanda silme işlemi yaptığım için her şey hazır bir şekilde burada. İstediğim şekilde konumlandırıyorum ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.